Kur'an-ı Kerim'de güneş, ay ve yıldızlar da dahil, yerde gökte ne varsa her şey Cenab-ı Hakk'ın mutlak gücünün kontrolündedir. Onun evrene koyduğu doğal yasalar çerçevesinde hareket eder. Başka bir hakkı yoktur sistemin. Asla bunun dışına çıkmazlar. Kur'an'ın bu husustaki tavrı son derece açık ve nettir sevgili dostlar. Kur'an-ı Kerim fiziki ve psikolojik manadaki bir etkiye karşı çıkmaz. Çünkü bu anlamdaki bir etki tevhid inancına ters değildir. Allah'ın varlığı, bildiği ve yarattığı alem bu anlamdadır. Bu etki bilimsel çerçevede değerlendirilebilecek bir etkidir. Tıpkı coğrafi iklim şartlarının insanları etkilemesi gibi. İslam, Allah'ın yarattığı varlıklardan olan yıldızların insanlar üzerinde onların kaderlerini şekillendirici bir etkisinin olabileceği yolundaki inancın önünü daha baştan kesmekte ve astrolojik değerlendirmeler içinde kendini gösteren kimi yaklaşımları geçit vermemektedir. Çünkü Allah'ın yarattığı evrendeki ay, güneş, yıldızlar ve bütün bu kozmik alemin insanın kaderine müdahil olduğunu düşünürsek Allah'ın aradan çıkması demek olur ki bu da inancın ruhuna aykırıdır. İmanın esaslarının dışına çıkmaktır. Biz insan olarak Allah'ın yeryüzünde koyduğu sistemin içinde var olan, her şeyi yöneten ve muhteşem bir sistem koyan ilahi yaratıcının kulları olarak varız. Kur'an-ı Kerim evrenin tüm boyutlarında yer alan çeşitli varlıklara dikkat çekmektedir. İnsanın bunlar üzerinde düşünerek ibret almasını, yaratılış hakikatini idrak etmesini, Allah'a inanmasını istemektedir. Alemdeki düzenin işleyişini ve her gezegenin kendi yörüngesinde akıp gidişini Kur'an-ı Kerim'in dışında açık bir şekilde ifade eden başka bir kaynak, kutsal bir bilgi de yoktur. Ay ile Güneşin kendi yörüngelerinde belli bir zamana kadar akıp gidecekleri sık sık vurgulanmaktadır. Yasin suresinde, Rahman suresinde uzaydaki hareketlerinin gelişigüzel olmayıp bu muhteşem sistem içinde belli bir hesaba dayandığını da Güneş ve Ay bir hesaba bağlıdır ayetinden anlayabiliriz. İsra suresine gidelim. Kur'an-ı Kerim'in tam ortasına 12. ayet. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ النَّهَارِ وَجَعَلْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Biz geceyi ve gündüzü varlığımıza delalet eden birer delil kıldık. Sonra Rabbinizden bir lütuf aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip yerine eşyayı aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi uzun uzadıya anlattık. İnsanın iç yolculuğu uzay mekiği gibidir. Bu ayet-i kerimenin bize açtığı yolculuğa bakalım. İnsanın yolculuğu en kutsal yolculuktur. Biz insan olarak inanca dair, yaşadığımız alem içindeki etkilere dair yolculuğumuzda birçok şeyle karşı karşıya kalırız. İşte bu ayetler ışığında baktığımızda gerçek oynatanın, meddahın oynatanı da, gerçek meddahı da Yaradan olduğunu, dünya sahnesindeki bütün oyunların sahibinin Allah olduğunu, kadere gerçek müdahalenin, herkesin üstünde, her şeyin üstünde Allah'ın dahlinin olduğunu bileceğiz. Ay hareketlerini şöyle yaparsa bizim hareketlerimiz şöyle değişir. Evet, gece nasıl bizi yatağa sevk ediyor, gündüz nasıl hayata sevk ediyorsa insanın yıldızlarla, evrendeki bütün yaratılmış olan varlıklarla, hatta hayatımız içindeki insanlarla birbirimize etkimiz kesindir. Bugün son birkaç saat içerisinde duyduklarımız şu an ağzımızdan dökülen sözlerin içinde vardır zaten. Bizi etkilemediğini kimse söyleyemez. Ancak bizi etkileyen ayın, güneşin hareketleri, yıldızın etkileri Allah'ın bilgisinin dışında olan bir şey değildir. Dolayısıyla taparca, inancımızın başına koyarak biz yıldıznameye göre hareket ederiz. Biz ay ve güneşin hareketleriyle hareketlerimizi belirleriz. Biz burçlara göre hayatımızı tanzim ederiz demek Allah'ı bir nevi yok saymak gibi olur.
Bu bilgilerden istifade ederek Allah'ım ne güzel yaratmışsın güneşi, ayı ve muhteşem sistemi. Bakıp da ibret almaz mısınız dediği şekilde bakıp ibret alıp teşekkür ederseniz o zaman Allah'ın takdiri sizin için belirlediği kaderi çok daha başka yaşamış olursunuz. Allah Teala'nın önüne koyulabilecek her ifade şirktir. Allah'ı ortak koşmak demek olur ki sizin yerinize alternatif olarak herhangi bir erkek ya da bayanı örnek olarak gösterdiklerinde siz nasıl rahatsız oluyorsanız kalben, ruhen, fiziken, vicdanen Allah Teala da kendisinin önüne bu kadar muhteşem bir sistemi yaratan Allah kendisinin önüne bir başka şeyin koyulduğunu gördüğünde inanın en az o kadar rahatsız olur. Peki Allah'ı rahatsız etmek ne olur? Allah Teala bizim gibi alınıp darılmaz. Ama neye ne kadar inanıyorsak inandığımız yerden bizi imtihana çeker. İmtihana tabi olmaktan korkmuyorsanız, imtihan nereden gelirse gelsin ben bütün soruları hazırım diyorsanız, güneşe tapmaya, aya tapmaya, insanlık araştıramadığı dönemlerde Allah'ı güneş, Allah'ı ay olarak görmüş, bazı hayvanlara taparak insanlar bugünlere kadar gelmiştir. Ama ilmin, teknolojinin, bilginin bu kadar yüksek noktaya geldiği, artık Allah'ın varlığına inkar olacak hiçbir hareketin olmadığı bir dönemde hala yaratılmış varlık, kainattaki sistemin içindeki bazı galaksi organlarının Allah olduğunu düşünmek de şüphesiz çok büyük bir gaflet olur. Bundan kurtulmak ve güneşin, yıldızların ve ayın hareketleriyle, dünyanın hareketiyle, eksenin etrafındaki dönüşüyle bize sunulan yağmur, su, enerji, güneş, aydınlık, karanlık, yıldızın parlaklığı bunların hepsi bize fayda sağlamak için yaratılmış. Allah böyle söylüyor Kur'an ayetlerinde. Ancak bunlara ucundan bilgi bakarak yıldıznameler, falnameler isimlerini farklı şekillerde bugünlerde duyuyoruz. Bu oranda bilgi verenler Allah'ın bilgisi dahilinde olan bilgileri ancak bir kısmını verebilir. Zerresini, hiçbir şekilde kainatı kuşatacak yaradığın bilgisinin haricinde olan bilgiyi bizde hiç kimse paylaşamaz. Dile konuşma emrini veren sistem de onun elinde, irade de onun elinde. Sevgili dostlar, fal oklarından ve bu tarz şeylerden uzak durmamızı Allah Teala emrediyor. Bilgi bilgidir, dursun cebinizde. Ama inanmak, iman etmek, Yaradan ve Yaradan'ın bize aksettirdiği bilgilerin dışında olmamalıdır. Sohbet, muhabbet, güzelliklere vesile olsun. Bir başka soruda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.